Her şeyin başında yazılmış değişmez kurallar olduğunu düşünüyoruz. Yer çekimi vardı, zaman vardı. Kuantum dünyasının kuralları vardı. Evren de bu kurallara uyarak genişledi, soğudu, yıldızları, galaksileri, gezegenleri ve sonunda bizi ortaya çıkardı. Bu çok tanıdık bir resim. Fizik ders kitaplarının çoğu da evreni böyle anlatır. Önce yasalar vardır, sonra olaylar bu yasalara göre gerçekleşir. Ama bu resimde çok derin bir boşluk var. Çünkü şu soruyu çoğu zaman atlarız. Bu yasalar neden tam olarak böyle? Neden başka türlü bir evren değil? Neden başka sabitler, başka parçacıklar, başka etkileşimler? Başka bir zaman akışı değil. Fizik yasaları gerçekten evrenden önce hazır duran komutlar mıdır? Yoksa evrenin erken tarihinde seçilmiş ve yerleşmiş düzenlilikler midir? Otodidaktik evren fikri bu çatlağın içine yerleşiyor. Otodidaktik kelimesi kendi kendine öğrenen, dışarıdan bir öğretmene ihtiyaç duymayan anlamına gelir. Bu öneriye göre evren bildiğimiz anlamda bilinçli bir varlık değildir. Fakat kendi fiziksel yasalarını seçen, düzenleyen ve kararlı hale getiren öğrenme benzeri bir süreç olarak düşünülebilir. Buradaki en önemli nokta şu: evrenin bir amacı olmasa da buradaki öğrenme daha teknik bir anlam taşır. Bir sistem zaman içinde kendi iç yapısını değiştiriyor. Geçmiş durumlarından etkileniyor, daha kararlı düzenler üretiyor ve bazı olasılıkları eleyip bazılarını koruyorsa o sistem öğrenme benzeri bir davranış gösteriyor demektir. Bir sinir ağı düşünün. Başlangıçta veriyi anlamaz. İçindeki bağlantı ağırlıkları rastgele değerlere yakındır. Fakat veriler üzerinden tekrar geçtikçe bazı bağlantılar güçlenir. Bazıları zayıflar. Sistem dışarıdan kendisine tek tek her cevabın verilmesine gerek kalmadan verinin içindeki örüntüleri ayıklar. Buna denetimsiz öğrenme denir. Yani sistem hazır cevaplarla eğitilmez. Verinin kendi iç yapısından düzen çıkarır. Otodidaktik evren fikri bu mantığı doğrudan ve basitçe evrene uyarlamaz. Bazı fizik teorileriyle bazı öğrenen makineler arasında yapısal benzerlikler vardır. Bu benzerlikler fizik yasalarının kökenini düşünmek için yeni bir dil sunar. 2021 yılında yayınlanan The Autodidactic Universe başlıklı çalışma tam da bu fikri tartışır. Çalışmanın yazarları evrenin olası fizik yasaları arasında bir tür keşif süreci yaşamış olabileceğini öne sürmüştür. Bu olası yasalar alanına bazen manzara denir. Kuramsal fizikte manzara, farklı fiziksel düzenlerin, farklı sabitlerin, farklı parçacıkların yapılandırmalarının oluşturduğu geniş olasılıklar alanıdır. Bu alanın neden önemli olduğunu anlamak için şu sezgiyi kullanabiliriz. Eskiden beklenti şuydu: en derin fizik teorisini bulduğumuzda o teori bize tek bir evren verecek. Yani matematik bizi zorunlu olarak bu evrene, bu yasalara ve bu sabitlere götürecek. Fakat modern kuramsal fizik bu beklentiyi zorlaştırdı. Sicim teorisi, kuantum kütle çekim ve alan teorileri etrafında ortaya çıkan tablo, tek bir kaçınılmaz çözümden çok devasa bir olasılıklar alanına işaret ediyor. Bu durumda soru değişiyor. Artık yalnızca doğru yasa nedir diye sormak yetmiyor. Asıl soru şu hale geliyor: eğer birçok tutarlı fiziksel düzen mümkünse bizim evrenimizdeki düzen neden seçildi? İşte öğrenme fikri burada devreye girmektedir. Bir öğrenen sistemde çok sayıda olası ayar arasından başlangıçta birçok bağlantı biçimi mümkündür. Eğitim ilerledikçe sistem bütün olasılıkları aynı anda korumaz. Bazı yolları terk eder, bazı örüntüleri güçlendirir, bazı yapıları kararlı hale getirir. Sonuçta dışarıdan bakan biri sistemin belirli bir düzen kazanmış olduğunu görür. Otodidaktik evren yaklaşımı fizik yasalarının da bu anlamda tarihsel bir seçilimin sonucu olabileceğini düşünür. Buradaki seçilim biyolojideki doğal seçilimin aynısı değildir. Birçok olasılığın bulunduğu bir sistemde bazı düzenler diğerlerinden daha kararlı, daha üretken ve daha sürdürülebilir olabilir. Bu fikri daha iyi anlamak için yasa kelimesini yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bir trafik yasası vardır ve sürücüler ona uyar. Fizik yasalarında çoğu zaman böyle düşünürüz. Evrenin dışında görünmez bir kural kitabı vardır, evren de bu kitabı uygular. Fakat doğa yasaları gerçekten böyle şeyler değildir. Doğa yasaları gözlediğimiz düzenliliklerin en güçlü, en sıkı ve en genel anlatımıdır. Yerçekim yasası cisimlerin nasıl davrandığını özetler. Kuantum kuralları atom altı dünyanın hangi olasılıklar içinde hareket ettiğini gösterir. Bu yasalar inanılmaz derecede başarılıdır. Ancak başarıları onların neden var olduğunu açıklamaz. Otodidaktik evren önerisi bu noktada şunu söyler: yasalar açıklamanın son durağı olmak zorunda değildir. Yasaların kendisi de açıklanması gereken bir düzen olabilir. Bu düşünce yeni bir soruyu açmıştır. Yasa ile durum arasındaki çizgi gerçekten mutlak mı? Normal fizikte durum değişir, yasa değişmez. Örneğin bir gezegenin konumu değişir, hızı değişir, sıcaklığı değişir, fakat hareketi yöneten yasalar aynı kalır. Bu ayrım günlük ve laboratuvar ölçeğinde çok iyi çalışır. Ancak evrenin tamamının, özellikle en erken dönemlerin
düşünürken bu ayrım daha karmaşık hale gelmiştir. Lee Smolin daha önceki çalışmalarında da bu problem açıkça görülür. Smolin evrenin tamamı söz konusu olduğunda yasa ile durumun tamamen ayrı iki şey olmayabileceğini savunur. Kısa zaman ölçeklerinde yasalar sabit görünür. Fakat kozmolojik ölçekte yasalar ve durumlar daha büyük bir tarihsel sürecin parçaları olabilir. Bu fikir otodidaktik evren yaklaşımının felsefi arka planını da güçlendirir. Şimdi teknik omurgaya gelelim. Bu çalışma evreni doğrudan bir bilgisayar programı gibi tanımlamaz. Bunun yerine matris modelleri denen matematiksel yapıları kullanır. Matris en basit haliyle sayılardan oluşan bir tablodur. Fakat kuramsal fizikte matrisler çok sayıda parçanın birbirine nasıl bağlandığını, hangi ilişkilerin mümkün olduğunu ve sistemin nasıl dönüşebileceğini kodlayan güçlü araçlardır. Burada yapılan hamle şudur. Bazı matris modelleri hem fizik teorileriyle hem de öğrenen makinelerle ilişkilendirilebilir. Yani aynı türden matematiksel yapı bir yandan alan teorileri kütle çekimiyle bağlantı kurarken diğer yandan yapay sinir ağı benzeri öğrenme sistemleriyle bağlantı kurabilir. Bazı fiziksel yapılar ile bazı öğrenme yapıları arasında karşılıklık yani yapısal uyum vardır. Bu uyum fizik yasalarının kökenine öğrenme diliyle bakmayı mümkün hale getirir. Öğrenme yalnızca beyinlerde ya da bilgisayarlarda görülen özel bir olay değildir. Bazı karmaşık sistemlerin düzen kazanma biçimlerinden biridir. Fizikte bunun güçlü bir akrabası daha vardır. Renormalizasyon grubu. Bu terim teknik görülebilir fakat fikri oldukça anlaşılırdır. Bir fiziksel sistemi çok yakından incelediğinizde sayısız ayrıntı görürsünüz. Atomlar, titreşimler, küçük dalgalanmalar, yerel karmaşıklıklar. Fakat uzaklaştığınızda her ayrıntı aynı derecede önemli kalmaz. Büyük ölçekte sistemi belirleyen bazı temel özellikler öne çıkar. Renormalizasyon grubu farklı ölçeklerde hangi bilgilerin önemli kaldığını ayıklayan bir fizik yöntemidir. Bir anlamda sistemin ayrıntılarını sıkıştırır, gereksiz ayrıntıları eler, büyük ölçekte davranışı belirleyen yapıyı korur. Derin öğrenmede buna benzer bir iş yapar. Bir görüntü tanıma sistemi düşünün. İlk katmanlarda kenarlar ve basit çizgiler ayıklanır. Daha üst katmanlarda şekiller, nesne parçaları ve sonunda bütün nesneler tanınır. Sistem ham veriden anlamlı örüntüyü çıkarır. Bazı araştırmacılar derin öğrenme ile renormalizasyon arasında güçlü matematiksel bağlar kurmuştur. Bu bağ da otodidaktik evren fikri için önemlidir. Çünkü burada öğrenme yalnızca dışarıdan alınan bir benzetme değildir. Fizik zaten ölçekler arasında bilgi ayıklama, düzen seçme ve karmaşıklığı sıkıştırma süreçleriyle doludur. Evrenin erken dönemlerinde hangi yapıların kalıcı hale geldiğini düşünürken bu dil doğal bir araç haline gelir. Bir başka kritik kavram da kendi kendine örgütlenmedir. Kendi kendine yani öz örgütlenme dışarıdan merkezi bir yönetici olmadan düzenin ortaya çıkmasıdır. Kar tanelerinin düzenli yapısı, kuş sürülerinin uyumlu hareketi, hücrelerdeki bazı kimyasal döngüler hatta galaksilerin büyük ölçekli ağ yapısı bu fikri sezgisel olarak anlatır. Her parçaya tek tek emir veren bir merkez yoktur. Yerel etkileşimler büyük ölçekte düzen üretir. Otodidaktik evren fikri de buna yakın bir damar taşır. Evrenin yasaları dışarıdan atanmış komutlar gibi değil, erken evrende işleyen daha derin etkileşimlerin kararlı sonucu gibi düşünülebilir. Bu evrenin bilinçli olduğu anlamına gelmese de düzenin merkezsiz biçimde ortaya çıkabileceği anlamına gelir. Burada uzay zamanın kendisi de işin içine girer. Normalde uzay ve zaman olayların sahnesi gibi düşünülür. Sanki önce sahne vardır, sonra madde ve enerji bu sahnede hareket eder. Fakat kuantum kütle çekimi yaklaşımlarının bir kısmı sahnenin de temel olmayabileceğini söyler. Yani uzay zaman daha derindeki ilişkilerin ortaya çıkan bir yapısı olabilir. Bu fikre geometrogenez denir. Geometrogenez, geometrinin doğuşu anlamına gelmektedir. Burada geometri yalnızca şekiller değil, mesafe, yön, yakınlık, uzaklık ve uzay zaman düzeninin kendisidir. Bu fikre göre en temel düzeyde bildiğimiz anlamda mesafe olmayabilir. Daha sonra bazı bağlantı ağları, ilişkiler ve kuantum yapıları büyük ölçekte uzay zaman gibi görünmeye başlar. Yasaların işleyeceği sahne nasıl ortaya çıktığı sorusu da buraya eklenmektedir. Sahne ve kurallar aynı tarihsel sürecin farklı yüzleri olabilir. Elimizde evrenin fizik yasalarını öğrendiğini doğrudan gösteren bir gözlem yoktur. Laboratuvarda erken evrenin tamamını yeniden kurup hangi yasaların seçildiğini test edemiyoruz. Bu yüzden otodidaktik evren standart kozmolojinin yerine geçmiş, kanıtlanmış bir teori olmasa da kuramsal bir öneri olarak kıymetini korumaktadır. Değeri mevcut sorulara yeni bir açıklama dili sunmasından gelir. En güçlü yanı fizik yasalarını sorgulanmaz başlangıç noktaları olarak bırakmamasıdır. En zayıf yanı ise test edilmesinin zor olmasıdır. Bu nedenle bu yaklaşımın geleceği hangi somut öngörüleri üretebildiğine bağlıdır. Örneğin erken evrenden kalmış izlerde, kozmolojik sabitlerde, parçacık fiziğinin parametrelerinde ya da uzay zamanının çok küçük ölçeklerindeki yapısında öğrenme benzeri bir tarihsel seçilimin
ayırt edici işaretleri aranabilir. Fizik yasalarının kökeni yalnızca daha temel bir denklemle mi açıklanacak, yoksa tarihsel bir seçim süreciyle mi? Bu soru bizi bilimin en eski sezgilerinden birine götürür. Doğa yasalarını genellikle ebedi ve değişmez gerçekler gibi düşünürüz. Bu düşünce çok güçlüdür çünkü evrenin kararlı olmasını açıklar. Eğer yasalar her an değişseydi atomlar, yıldızlar, kimya ve yaşam mümkün olmazdı. Fakat yasaların bugün kararlı görünmesi onların her zaman kararlı olduğu anlamına gelmez. Bir gölün yüzeyi donduğunda bize sabit görünür. Fakat donmuş yüzey geçmişteki sıcaklık değişimlerinin, moleküler hareketlerin ve çevresel koşulların sonucudur. Donmuş olması tarihinin olmadığı anlamına gelmez. Fizik yasalarında böyle düşünmek mümkündür. Bugün sabit görünen düzen, evrenin erken dönemlerindeki daha derin bir seçilim ve örgütlenme sürecinin donmuş yüzeyi olabilir. Örneğin biyolojide neden bu canlı türü var diye sorduğumuzda yalnızca kimya yasalarını söylemeyiz. Evrim tarihini, seçilimi, çevresel baskıları ve rastlantısal dallanmaları da anlatırız. Otodidaktik evren yaklaşımı temel fizikte buna benzeyen ama çok daha soyut bir soru açar. Neden bu yasa yapısı var? Cevap yalnızca zamansız bir denklem değil, kozmik ölçekte bir düzen kazanma süreci olabilir. O zaman başlangıçtaki resmi artık aynı şekilde göremeyiz. Önce yasalar vardı, sonra evren onları izledi cümlesi fazla sade kalır. Daha derin resim şudur. Evrenin en erken dönemlerinde durum ile yasa arasındaki çizgi bugünkü kadar net olmayabilir. Büyük ölçekte görünen fizik daha derin bir tarihsel ayıklanma sürecinin sonucu olabilir. Bu düşünce bizi bu son soruya getirir. Eğer doğa yasaları açıklamanın son basamağı değilse açıklama nerede durur? Yasaların arkasında daha derin bir öğrenme benzeri süreç varsa o süreci belirleyen ilke nedir? Evren yalnızca fizik yasalarına uyan bir şey değilse fizik yasalarını mümkün kılan düzenin kendisi nasıl ortaya çıktı?